Bir matematik dahisi, günümüz bilgisayarlarının babası. Toplum baskısı içerisinde heba olan müthiş insan. Alan Turing. 23 Haziran 1912 yılında Londra'da doğdu. Alan Turing suskunluğu ve utangaçlığı sebebiyle çevresi tarafından hep hor görüldü. Matematiğe büyük ilgi duydu. Bu ilgisi ve yeteneği öğretmenleri tarafından da fark edildi. Bu yüzden matematik problemleri üzerinde çalıştı. Hatta 16 yaşında Einstein'ın izafiyet teorisinde yer alan karmakarışık bir kanunu kendi başına ispatladı. Bu yıllarda kendinden yaşça büyük olan Christopher Marcom ile ilişki yaşadı. Matematiğe olan sevgisiyle koleje giderek üstün bir dereceyle okulunu tamamladı. İleriki yıllarda da matematik ve kriptoloji üzerinde çalışmalarına devam etti. Her matematik probleminin bir çözümü var mıdır sorusunun cevabını Alan Turing verdi ve her matematik probleminin çözümünün olmadığını matematik dünyasına ispatladı. Makalelerinde sanal bilgisayarlardan söz eden Alan Turing, kendisine ait olan ve bugün Turing makinesi olarak adlandırdığımız bir makine geliştirdi. Yani yapay zeka kavramını ortaya attı ve bilgisayarların da istenirse insanlar kadar zeki olabileceğini düşündü. Bu arada 2. Dünya Savaşı başlamış, bununla beraber Alan Turing, Bletchley Park'ta bulunan şifre merkezinde görev almıştı. Karakter olarak tuhaf davranışları olan Alan Turing, merkezde bulunanlar tarafından yadırganmadı. İşi zordu. Almanlara ait olan Enigma adlı şifreleme makinesini çözmesi gerekiyordu. Enigma sayesinde Almanlar özel bir şifreleme sistemi ile birbirlerine mesajlar yolluyordu. Yani milyarlarca anahtardan gönderilecek mesajı bulmaktan bahsediyoruz. Alan Turing bu mesajları çözecek bir makine yapmalıydı. Bu süreç içerisinde Turing bombası adı verilen bir makine geliştirdi. Böylece Almanların Enigma aracılığı ile deniz kuvvetlerine yolladığı mesajlar çözülmeye başlandı. Elbette bu olay o kadar basit değil. Alan Turing yaptığı bu muhteşem işle savaşın ömrünü 2 yıla yakın bir süre kısaltmış ve yaklaşık 14 milyon insanın hayatının kurtulmasını sağlamıştı. Daha sonra Alan Turing, Turing testi adlı bir deney tasarladı. Bu deney ile geliştirilen makine bir denek insanın karşısına geçiyor ve onunla konuşuyor. Sonuç olarak denek karşısındakinin makine mi yoksa insan mı olduğunu tahmin ediyor. 13 yaşında bir çocuğu taklit eden Eugene Goostman adlı bir yazılım ilk kez bu testi geçmeyi başarmıştı. Satranç oynamaktan hoşlanan Turing bunun için bir algoritma hazırladı. Fakat o zamanlar bu algoritmayı işletecek bir cihaz yoktu. Bu yüzden Alan Turing beynini bir işlemci gibi kullanarak algoritmayı işletti ve arkadaşı Alex Jenny ile bir oyun oynadı. Her hamlesini yarım saatte yapan Turing arkadaşına karşı maçı kaybetti. Bu karşılaşma tarihe bilgisayar üzerinden oynanan ilk satranç oyunu olarak geçti. Savaş bittikten sonra normal yaşamına devam eden Alan Turing, 1952'de sinemada tanıştığı Alan Murray adlı bir erkek ile ilişki yaşadı. Fakat Murray daha sonra Turing'in evini soymaya kalkışınca Turing olayı polise iletti. Murray kendisinin Alan Turing ile eşcinsel bir ilişkisi olduğunu polise söyleyince Turing de eşcinsel olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Tabii o dönemler eşcinsel olmak çok iyi bir şey değildi ve suç sayılıyordu. Bu durumlarda ahlaksızlık kanunu nedeniyle ceza alan ve zor duruma düşen Turing'e devlet tarafından 2 seçenek sunuldu. Uzun yıllar hapis yatmak veya hadım edilmek. Alan Turing hadım edilmeyi seçti ve kendisine kadınlık hormonları enjekte edildi. Döneminin insanları tarafından sürekli olarak dışlanan, kötü biriymiş gibi gösterilen Alan Turing yaptıkları düşünülünce büyük bir haksızlığa uğradı ve çevresinde dostu azaldı. İnsanlar tarafından büyük bir baskıya uğrayan Turing, 8 Haziran 1954 yılında temizlikçi tarafından evinde ölü bulundu. Yetkililer ölüm nedenini siyanürlü zehirli elma yiyerek intihar olarak açıkladı. O zamanlar ne elma ne de ceset herhangi bir teste tabi tutulmadı. Bu durum Turing'in bir suikaste kurban gitmiş olacağını düşündürdü. Bugün kullandığımız bilgisayarın temellerini oluşturan bu dahi insanın değeri ancak yıllar sonra fark edilmişti. Hatta İngiltere Kraliçesi Turing'in ailesinden özür diledi ve öldükten sonra onu başarılarından dolayı onurlandırdı. Günümüzün bilim insanları tarafından saygı gören Turing'in doğumunun 100. yılı olan 2012 yılı Alan Turing yılı olarak adlandırıldı. Hatta Alan Turing'in hayatının anlatıldığı sinema filmleri bile yapıldı. Yaşasaydı belki de birden çok projeye imza atacak olan Turing, maalesef insanların acımasızlığı yüzünden istediklerini gerçekleştiremeden hayata veda etti.